Merhabalar, hoş geldiniz. The Odyssey film inceleme videosuna. Dün gittim filme, bu yüzden duygularım tazedir. Nolan istedi diye gittik IMAX 70 milimetreye. Ekran inanılmaz. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey deneyimliyorum. Yani deneyimlemek açısından çok enteresan bir 2,5 saat geçirdim. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Instagram'dan da sordum. İncelemeye geçmeden önce bu genel anlamda bir filmin boyutunun bu kadar yani izleneceği ekranın boyutunun bu kadar önemli oluyor olması sizce ne kadar doğru? Ben bunu çok düşündüm çünkü filmi izlemeden önce ben ekranın bu kadar önemli olacağını düşünmüyordum. Filmi izledikten sonra şunu fark ettim. Ekran boyutu gerçekten yani o kadar gerçekçi ki her şey geliyor size. Her şey çok fiziki bir sanki dokunabileceğin uzaklıkta gibi. Deniz, gemiler, savaş sahneleri vesaire ve bu boyut için yani bu film için gerçekten de sanırım bu boyut önemli bir nokta ve hani bunu yapabilen sadece 40 sinema var dünyada, Türkiye'de diyecektim. Dünyada sadece 40 sinema, yaklaşık 41 sinema var ve buna ulaşabilecek insan sayısı da aynı oranda çok az. Peki hani bu ne kadar doğru? Bir sinema dediğimiz şey, film dediğimiz şey hikayesinin başrolde olması gerektiğini düşünüyordum ben. Ama şimdiki dönemde artık geldiğimiz dönemde izlenilen ekran boyutu neredeyse filmin hikayesi kadar önemli bir nokta oldu. Ya bu ne kadar doğru? Bunu yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız memnun olurum. Çünkü düşüncelerinizi merak ediyorum. Gerçekten hani ne kadar sizin için önemli ekran boyutu. Bu film için söyleyebileceğim en önemli şey çok gerçekten büyük bir deneyim yaşatıyor sana. Ben bu arada yani İngiltere'de, Londra'da bütün biletler neredeyse sold out olmuş. Çok zor buldum. Bulduğum da önden ikinci sıraydı ve bu yüzden de filmi daha da yani şuramda hissettim. Gerçekten yani abi bütün her yerde ben sanki savaştaydım, ben sanki denizdeydim. Ya filmin kendisi zaten çekim ekran boyutu zaten 70 milimetre için IMAX için çekilmiş. Onun artı olarak bir de en önden ikinci sırada izlemek daha da büyük bir insanda etki yaratıyor bence. Keşke o kadar önde izlemeseydim diye düşünmedim değil. Çünkü yani her sahnede neredeyse yerimden zıpladım ya. Ya güzel bir deneyimdi ama çıktığımda bir mala dönmüştü. Nolan'ın burada neden 70 milimetre istediğini aslında bir tık anlıyorsunuz ya da neden IMAX istediğini. Çünkü buradaki olay sadece Odysseus'un hikayesini izlemek değil, Odysseus'un yerinde olmak. Yani sizi o baş karakterin olduğu konumda hissettirmeye çalışıyor. Yaşadığı savaşlar, denizde yaşadıkları, her adada karşına çıkan şeyler, o sarsıntılar, bütün her şeyi izleyici olarak senin hissetmeni, bizzat oradaymış gibi kendini görmeni istiyor ve bunu başarıyor mu? Yani başarıyor. Bayağı başarıyor bence. Dalga seslerini hissediyorsun. Denizin büyüklüğü ve o denizin içindeki insanların o nokta kadar küçük oluşu ve orada o büyük denizle savaşıyor olmalarını çok çok hissediyorsun ya. Yani enteresan bir deneyimdi gerçekten. Ama film bittikten sonra bence benim aklımda ne savaş sahneleri ne adadaki yaşananlar. Benim aklımda sadece Odysseus'un yüzü kaldı abi. Yani inanılmaz derecede bir karakterin hikayesini ve dönüşümünü izliyoruz. Ve zaten yani yüzyıllardır, bin yıllardır anlatılan bir hikaye. Hatta çoğu işte Hero Journey dediğimiz kahraman yolculuğu baz alındı hikaye Odysseus'tur ve hani bunun temeline indiğimizde bu hikayenin temeline yani bundan yola çıkarak o kadar çok bu tip hikaye izledik ki bunun asıl salt hali nedir? Bir karakter bir savaştan sonra, savaş sonrası travma görüyoruz aslında ve o travmayı her adada farklı şekilde farklı karakterindeki farklı e, karakteristik özelliklerini, yenişini ya da onların bir challenge'ını görüyoruz. Bunu zaten şimdi ileride bütün sahnelerde, bütün ayrı ayrı her adayı, her karakteri konuşacağız. Burada asıl mesaj zaten eve dönmeye çalışan bir adamdan çok eve dönmeye hazır bir adama dönüşüşünü izliyoruz Odysseus'un. Özellikle Calypso'nun ona söylediği sen hazır olana kadar beklemek istedim lafı da aslında Odysseus'un kendi içinde de hazır olana kadar, eve gitmeye hazır olana kadar bir dönüşümünü izliyoruz Odysseus'un. Bu arada ben
filme girmeden önce aslında çok daha fazla savaş, çok daha fazla mitoloji, çok daha büyük olaylar bekliyordum. Büyük olaylar gene var ama filmin altında asıl bazı Odysseus'un hisleri ve dönüşümü. Filmin merkezinde tek bir soru var. Bir insan yaptığı onca şeyden sonra eve eskisi gibi dönebilir mi? Eski olduğu insana dönüşebilir mi? Ya da eskiye dönmek diye bir şey var mı? Aslında Homeros'un Odysseus destanında da bu anlatılır. Genelde kahramanlık hikayelerinde de bu anlatılır ya. Yani ne kadar geriye dönmek mümkün? Mümkün mü? Olması mı gerekiyor? Aslında olmaması gereken mi o? Çünkü dönüşüm dediğimiz şey, karakterin dönüşümü aslında engellenemez bir şey. Ve sen eve döndüğünde ne kadar kendinsin ve sen kimsin aslında? Yani sen eski sen misin? Dönüştüğün sen misin? Dönüştüğün sen mi acaba? Aslında çok fazla sen kullandığım farkındayım ama daha içsel çatışmaların zaten anlatıldığı bir destan. Yani mitolojinin çok olduğu ama aynı zamanda bu içsel çatışmanın her hikayeye adapte edildiği bir destan. Bu yüzden film bunun üstünde duruyor olması, daha çok bunu izliyor olmamız duygusu olarak bağ kurabilmemizi güçlendiriyor aslında. Filmin açılışı Truva Savaşı bitmiş. Taliplerle açılıyor aslında film. Ortada kutlanacak bir zafer yok. Ya Nolan'ın burada modernize ettiği bir şey var ki o da Homeros'un ve genel anlamda anlatılarda savaş, Truva Savaşı ve genel savaşlar çok daha kahramanlık öyküleriymiş gibi anlatılır. Ama modernize okumalarda, sadece Nolan'da da değil aslında artık modern dünyadaki okumalarda savaşın getirdiği travmalar, yıkımlar ve iki tarafında kazanmaması üzerine sürekli anlatılar görüyoruz. Burada da Nolan bu modernizeyi kullanmış aslında. Gene demiş ki yani savaşın sonunda kazanan kimse yok. Kazananlar da ölüyor ve öldürülüyor. Sadece büyük bir yıkım var yani. Unutmadan şunu söylemek istiyorum. Ben Odysseus'un hikayesinde okurken de izlerken de yaşamak için savaşmak ve kazanmak için savaşmak. Aslında başında Odysseus kazanmak için savaşan bir askerken sonunda yaşamak için savaşan bir askere döndü. Savaş dediğimiz şey kendi içinde bir yıkım ama yaşamak için savaştığında bir noktada kendi hayattaki varoluşunu, neden olduğunu, hedefinin ne olduğunu bulabiliyorsun. Ama kazanmak için, anlık kazançlar, insani ve daha dünyevi işte kazançlar için savaştığında ve bir insanlara zarar verdiğinde, kendini korumak dışında başka insanlara kazanmak uğruna zarar verdiğinde, başka yerlere, başka topraklara aslında sonu her zaman kaybetmekle bitiyor. Bunu baştaki Odysseus'un hikayesi ve sondaki Odysseus'un hikayesi olarak ikiye ayırabiliriz. Yani belki biraz sonundan da bahsedeceğim ama sonunda da destanı biliyorsanız zaten bütün bir hikayeyi çok da şaşırtıcı olmadan izlemişsinizdir. Bu arada bana Oppenheimer'ı hatırlattı. Bana Nolan'ın bütün filmlerini hatırlattı. Buna geleceğim. Çünkü aslında Nolan'ın bütün filmleri aynı yapıda. Mesela Oppenheimer'da da dünyanın en büyük başarılarından birini elde etmiş bir adamı izliyorduk. Ama orada da başarının mutluluğunu yaşayamıyordu. Nolan'ın yıllardır işte tekrar ettiği konu bu. Prestige'de de böyle, Prestige, Inception, Memento, Interstellar, Batman. Hepsinde başarının sonrasında gelen çok büyük bir düşüş var. Yani başarı bazen insanın en büyük kaybına dönebiliyor. Gerçekten enteresan. Bence hep Nolan'ın zaten üstünde durduğu tema ve bence de en cafcaflı, en gerçekten üretici temalardan biri. Yani en yükseldiğimiz an büyük ihtimalle en hızlı şekilde aşağı çakılacağımız an oluyor. Çünkü o kibirle birlikte. Bu yani kaçınılmaz bir sonmuş gibi. Truva atı çok sevindim ki Truva atını küçük görmek ve askerlerin içerisindeki o sıkışmışlığını hem aslında içsel durumlarını hem de dış durumlarını çok güzel birleştiren bir sahne olmuş. Çünkü Truvat o kadar küçük ki ve bir savaş için, savaş uğruna o kadar asker onun içine sığışıyor ve ölüm tehlikeleriyle dolu bir yolla oraya getirttiriliyor. Yani genelde Truva atı yıllardır anlatılan hikayelerde daha büyük gösterilirdi, daha şaşalı gösterilirdi. İşte bu aslında savaşın şölen ve bir çok büyük bir şaşalı şekilde gösteriliyor olmasının bu dönemlere kadar sebebi de bu. Ama bu filmde bunu seçmemişler ve bu aslında modern dünyada en çok işte tercih edilen şeyler. Yani savaşın daha gerçekten bunaltıcı, travmatik alanlarını hep anlatmak. Genel anlamda zaten sadece Nolan bunu çok iyi yapıyor
anlatılıyor bence filmde. Ama zaten genel anlamda toplumsal olarak daha fazla dikkat ettiğimiz şeylere Nolan aynı şekilde dikkat etmiş. Zaten mantıken düşündüğümde de o geliyor akla. Çünkü devasa bir atı bir kral neden kendi ülkesine alır? Hani devasa bir şeyi. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Korkarsın ama o küçücük bir at. Yani çok küçük de değil, çok büyük de değil ama bir büst gibi. Ve ya oradan gelebilecek tehlikenin farkına varmamak çok daha olası. Bu arada Nolan mitolojiyi bir masal gibi çekmemiş. Gerçekten tarihte olmuş olabilecek olaylar gibi çekmiş. Yani o başında da söyledim, yani hep Odise'yi daha gerçekçiliğe çekmek, mitolojik unsurları azaltmak, daha karakter odaklı yapmak. Nolan böyle anlatmış hikayeyi. Yani mitoloji mit epikliğinde değil aslında. Yani bir mitolojinin olabileceği maksimum epiklikte değil. Daha karakter odaklı. Ya bu yüzden de filmin bir noktasından sonra fantastik öğeler sanki gerçekten varmış gibi hissediyorsun. O dönem orada olmuş sanki. Ya da böyle anlatılıyor ve olabilir gibi. Ama filmin asıl başladığı yer, bu arada şundan başlamak istiyorum. Savaş sahnelerinde, savaşın sonrasında Odysseus karakterinin savaş alanına bakışı ve aslında Odysseus biraz daha kibirli bir karakterdi bu arada. Burada bir eleştiri getirmek istiyorum. Çünkü şöyle, belki bu Odysseus'u sevmiş olabilirsiniz ama ben biraz daha kibirli ve burnu havada bir Odysseus bekliyordum. Çünkü o dönüşüm, o kontrast insanı daha çok tatmin ediyor hikayenin sonundaki Odysseus'la başındaki Odysseus. Çünkü ikisi birbirine çok zıt. Ve bir yolculuğun, 20 yıllık bir aslında yolculuğun, savaşla birlikte bir yolculuğun insanı ne kadar bambaşka bir insana dönüştürebileceğini fark ediyorsun destanda. Bence yani benim okuduğum Odysseus'ta, benim çıkarımlarımda daha kibirli, daha burnu havada, daha savaş meraklısı ve hadi gidelim kazanalım yapalım ya, stratejist, yalan söyleyen, insanları kandıran, manipüle eden, daha aslında böyle bir karakterken filmdeki Odysseus sanki bu durumların içine düşmüş gibi. Biraz daha az kibirli. Ya gene kibrini gördüğümüz küçük anlar var ama ben daha onun o sert yapısını görmek isterdim. Oradan dönüşüşünü görmek isterdim. Gelelim Kiklop'a. Ya ben gene çok üzüldüm ya. Aslında hep kötü misafirperverlik antik Yunan'da da anlatılan ve hani genel toplumlarda, geleneksel toplumlarda kötü misafirperverlik kötü bir şeydir. Filmde de sürekli bahsedilen şey ve Kiklop da bunu temsil ediyor ama ben çok üzülüyorum ya. Zaten tek gözle doğmuş. Ne görüyor da yiyor acaba? Ben orada insanlara kötü niyetli yediğini düşünmüyorum. Bilmiyorum, ben çok üzüldüm. Onun o canını falan son anda Odysseus yaktı ya. Aslında orada işte kibir var. Oradan kaçıyorlar, canlarını kurtarıyorlar ve peşlerinden gelmiyor orada Kiklop. Çünkü inine giriyorlar, izinsiz bir noktada. İnine giriyorlar ve orada sıkışıp kalıyorlar ve girdikleri için orada ölümler yaşanıyor. Kiklop yiyor ve çıktıklarında kurtulmalarına rağmen, Kiklop aslında durmasına rağmen orada Odysseus normalde destanda kendi adını söylüyor ve o şekilde lanetleniyor. Ve burada da çıktığında gözüne tekrardan şey atıyor, ok atıyor. Çünkü orada askerinin miğferini atıyor, yemiş ve Kiklop askerinin miğferini atıyor ağzından ve o onun aslında benim askerimi yedi. Orada bir intikam duygusuyla o oku tekrar atıyor. Yani kurtulma duygusuyla herhangi bir zarar vermiyor orada. Ve bunun sonucunda da aslında işte gene Poseidon sinirleniyor ve deniz onlara çok daha büyük sınavlar, challenge'lar ortaya çıkartıyor falan. Oralar güzeldi. Kibrini gördüğümüz yerlerden biri. Bir noktada Odysseus'un kendi kendisinin düşmanı oluşuşunu da görüyoruz. Çünkü oradaki o kibir Poseidon'un ona sinirlenmesini ve eve yani dönüşünü geciktirmesine sebebiyet veriyor ve arkadaşlarının ölümüne vesaire. Bazen, hatta çoğunlukla hayatımızdaki en büyük sınavları, en büyük düşmanları biz yaratıyoruz. Gizli bir egoyla, gizli bir kibirle, bir gün söylemememiz gereken bir cümleyle. Aslında kendi başımıza iş açıyoruz yani. Çok güzel bir anlatı bunun için. Kiklop sahnesini izlerken ya o kadar gerçekçi izliyorsun ki, o yenilme anı, o sürekli yere düştüğünde Kiklop'un senin yani yer titriyor falan. Gerçekten karşımda Kiklop var gibi. Ve bunu böyle hissederken şunu düşündüm. Ay Nolan canavar filmi mi çekti acaba ya falan diye düşündüm. Ama gene aslında destanda olduğu gibi canavarların hepsi Odysseus'un kendi içindeki bir karakterine temsil ediyor, sembolize ediyor. Hepsi Odysseus'un bir parçası. Hepsi Odysseus'un bir eksiği. Mesela Kiklop kibir, sirenler arzu,
Bu arada bütün bir hikaye boyunca, bütün bir yolculuk boyunca bütün askerler ve Odysseus en çok da nefsleriyle sınanıyorlar. Bu da aslında hepimizin, bütün insanoğlunun temelinde ne tarafından sınandığının sembolizması. Kalipso vazgeçme isteği ve konfor alanı aslında. Konfor alanı çok acayip bir handikap. Kirke güç ve kadınlık, kadınlara yapılanlar, kadınların. Aslında bu arada ben bu sahnelerin daha uzun olmasını isterdim ama olur muydu? Bir mitolojik hikaye anlatıyor olsaydı olurdu ama bu bir mitolojik hikayeden yola çıkarak bir karakter dönüşümü hikayesi. Buna bir mitoloji hikayesi gibi bakmamak gerekiyor. Çünkü Nolan öyle ele almamış. Bu bir mitoloji hikayesi değil. Mitolojik unsurlarla desteklenen bir karakter dönüşüm hikayesi. Ben tabii çok isterim. Yani Kirke'nin neden o kadar erkek... Yani mesela bir sahnede diyalogda evet Odysseus'u anlatıyor. Çok da güzel oynamış kadın. Hani siz erkeklerin dünyasında herkese gidiyorsunuz, taciz ediyorsunuz, savaşıyorsunuz, yıkıyorsunuz, yakıyorsunuz ve olan kadınlara oluyor falan. Yani güzel bir o tema güzeldi ilk bir konuşulduğu tema ama daha destekli bir şekilde aslında izlemek daha fazla isterim. Yani Kirke'nin gerçekten altında neler yattığını, karakterin altında neler yattığını çok isterim. Calypso'nun da öyle, Sirenlerin de öyle ama yani bu bir mitoloji filmi değil. Bunu bilerek gitmek gerekiyor. Bir adam canavarlarla savaşmıyor. Bir adam kendisiyle savaşıyor. Nolan'ın tercihi şu olmuş arkadaşlar. Canavarları büyütmüyor, insanları büyütüyor. Mitolojiyi büyütmek yerine karakteri büyütüyor. Savaşı büyütmek yerine savaşın travmalarını büyütüyor. Hikaye zaten bütün okumalar modern dünyadaki okumalar genelde bu şekilde oluyor ve Nolan bunu çok iyi bir şekilde sinemaya aktarmış. Yani genelde artık zaten hep sembolizmalar, alt metinler konuşuluyor. 3000 yıldır eskimemesinin sebebi her dönem çıkarılacak başka bir tema, başka bir ana düşüncesinin oluyor olması. Çünkü her dönem, her toplumsal dönüşümlerimizle hikaye farklı şekilde okunuyor. O yüzden de eskimiyor ve eskimeyecek. Ben modern dünyanın 2026'da toplumsal hassasiyetleri sinemaya dökmek konusunda Nolan yani zaten çok iyi bir iş çıkarmış. Nolan yani zaten de. Son birkaç filmini ben hiç sevmememe rağmen bu filmde en temiz şekilde Odysseus'un destanını anlatmış gibi geliyor bana. Ne böyle inanılmaz bir aslında inanılmaz katkısı işte o hikaye o kadar zaten temel iyi bir hikaye ki zaten bütün dünyadaki bütün sinema, kitaplar, hikayeler genelde bu destandan çıktığı için bu büyük destanı en temiz şekilde sinemaya geçirmiş. Yani filmin kendisine, hikayeye çok bir katkısının olduğundan çok o hikayeyi ben ne kadar iyi seyirciye hissettirebilirime odaklanmış. Ben bu hikayeyi ne kadar farklı anlatırımdan çok ben bu dönemde 2026 yılında toplumsal hassasiyetleri de göz önünde bulunarak Odysseus hikayesini ne kadar iyi seyirciye hissettirebilirim. Olay bu. O yüzden de IMAX 70 mm mevzusu bu kadar önemli bir hale almış Nolan açısından. Yani hepimiz çünkü hayatımızın belli bir döneminde hatta çoğunda bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu gemide olmayabiliyor. Gerçekten denize çıkmıyoruz ya da devlerle karşılaşmıyor olabilir, sirenlerle karşılaşmıyor olabilir. Ama hayatımızın bir noktasında bizi kibrimizle sınayan insanlar çıkıyor. Konfor alanında kalmaya iten anlar, ortamlar olabiliyor. Vazgeçmekle sınanabiliyoruz. İşte bunlara baktığımızda Odysseus gerçekten de hepimiziz. Sirenler bu arada benim en çok merak ettiğim sahnelerden biri sirenlerdi. Çünkü sürekli farklı şekillerde tasvir edilebiliyorlar. İşte korku filmi gibi çekiyor. Percy Jackson da taştan böyle kadınlarmış gibi böyle tasvir edildi falan. Kimisi romantize ediyor falan. Çok basit bir şey seçmiş. Direkt çıplak kadınlar. Yani bilmiyorum akıla gelen ilk şekilde seçmiş. İşte anlattığım şey bu aslında. Hikayeyi en salt, en akla ilk gelecek şekilde anlatmış. Yani de bir değişime ya da ben şurada şunu şok edeyim gibi bir amacı olmamış Nolan'ın. Sirenleri şöyle yapayım ve şok olsunlar gibi bir amacı hiç olmamış. Direkt akla ilk gelecek şekilde çıplak kadınlar olarak tasvir etmiş. Zaten genelde de baktığımızda Kickstop dışında kadınlar tarafından sınanan erkekleri görüyoruz. Da enteresan bir metafor. Ve orada Odysseus'un çektiği acıyı, bağırışı aslında orada istediğimiz şeyler bize verilmeye kalkınca ya da biz manipüle edilince ne kadar kolay, coşkuya ve o şeye böyle ulaşmaya çalışma hissi istediğimiz şeye bizi dışarıdan ne kadar acıklı gösteriyor, acınası gösteriyor. Onu da anlatan bir sahne olmuş. Yani gerçekten biz bir şey istediğimizde onun için çabalarken bir noktadan sonra kim bilir ne duruma düşüyoruz.
Haberimiz yok yani. Manipülasyon zaten böyle bir şey karşı taraf tarafından. Yani manipüle edildiğinde ya da bir şeyi çok genelde de böyle olur arkadaşlar. İyi dolandırıcılar sizi çok iyi manipüle edip istediğiniz şeyi iyi bilirler mesela. Yani ne istediğinizi iyi bilirler. O istediğiniz şeye ulaşabilmeniz için sanki her şey hazırmış gibi davranırlar. Kimse sana inanmayacağın bir yalan söylemez zaten. Ya yalancı diye gördüğümüz insanların çoğu doğru iyi yalan söyleyemeyen insanlar zaten. İyi yalan söyleyebiliyorsa biz zor anlarız yani. İnsanlar bazen senin duymak istediğin şeyi söyler. Ona hayalini satarlar. İşte aslında dolandırıcılık işte. Dolandırıcılığın temeli bu. Sirenler. Düşündüm. Sirenler bugün yaşasaydı kim olurdu mesela? Bence sosyal medya, algoritmalar olabilir. Bir YouTube yapan bir insan olarak da düşünüyorsun. Algoritma. Belki de sürekli bize daha fazla para, daha fazla şöhret, daha fazla başarı diye fısıldayan o iç sesimiz yani. Bu aslında sirenler bir noktada. Daha fazlası için çırpınmak. Yani çok güncel gerçekten. Geldik Kirke'ye. İlk başta bu kadar yani dış görünüş olarak Kirke'yi böyle beklemiyordum. Domuza dönüştürürken iğrendim. Erkekleri dönüştürürken. İşte aslında bahsettiğim büyülü ve mitolojik bir şey anlatmaya çalışırken gerçekçiliği korumak istediği için o büyü olayına girmemiş. Daha gerçekçi bir dönüşüme odaklanmış. Bir noktada Odysseus'un da ilk kontrolü kaybettiği an. Çünkü bir anda askerleri pige dönüşüyor ve gözlerinde Odysseus'un gerçekten korkuyu görüyorsun yani. Bir canavarla savaşmaktan daha derin bir korku var orada. Çünkü karşı taraf gerçekten haklı bazı konularda. Ve bunun farkındasın. Ve ona söylediği şey tek bir şey var işte benim askerlerim sana bir şey yaptı mı? Yapmadı. O yüzden onları cezalandırma. Hani yapanları cezalandır. Haklısın belki ama orada mesela Kirke'nin işte suyuna gidiyor ve onu anladığını gösteriyor. Burada da bir manipülasyon var. O bir asker aslında. İnsanları öldürerek buralara gelmiş. Kirke'yi çok anlayabilecek bir insan bir noktada da değil. Ama orada Kirke'nin suyuna gidiyor, manipüle etmeye kalkıyor ve aslında anladığını ona göstermeye çalışıyor. Ben seni anlıyorum gibi. Bu oynayan Odysseus'tan bu olmuş. Onu gerçekten anlayacak Odysseus'a dönüşüyor şeyin sonunda, hikayenin sonunda, yolculuğun sonunda. O da güzel bir anlatı. O da artık gerçekten Odysseus kontrol edememeye başladığı an. Ve filmin başında sürekli kontrol eden bir Odysseus'tan Kirke'ye geldiğinde dinlemeyi öğrenen bir Odysseus dönüşümü görüyoruz. Küçücük bir dönüşüm gibi gelebilir ama bence çok temel ve önemli değişimlerden biri buydu hikayede. Şimdi filmin Kalipso bölümüne geçelim. Hikaye zaten anlatırken bir öne bir arkaya gidiyor. Kalipso ile açılıyor. İşte Odysseus'un Kalipso'ya hatırladığı şeyleri anlatmasıyla başlıyor. Telemakos'un işte babasını aramasıyla başlıyor falan filan. Zaten paralel bir kurguda ilerlemiyor hikaye. Zaten orijinal destanda da benim bildiğim paralel bir şekilde ilerlemiyor. Bence Kalipso karakteri çok az, yani daha fazla diyalog ve daha fazla bir tık daha ya ben bilmiyorum gene diyeceğim her adada daha fazla izleseydik o adadaki asıl unsurları öğrenseydik. Hep bunu düşündüm. Kendim tekrarlamak istemiyorum ama keşke yani ben çok isterdim. Benim ideal Odysseus'da o. Yapabileceğim bir şey yok. Genelde Kalipso karakteri bir tık farklı okunan. Genelde işte geleneksel okumalarda aşkı sembolize ediyor falan denilenler de var. Doom'da da işte destanda da orijinalinde de okumalarda da artı okumalarda anlatılarda da Kalipso benim gözümde konfor alanı demek. Aslında konfor alanı acayip derecede hepimizin düştüğü bir tuzak. Biz konfor alanını bazen yaşadığımız zorluklara o kadar alışıyoruz ki o zorluklar, o bulunduğumuz durumlar bizim konfor alanımız haline geliyor. Ve konfor alanı haline geldiğinde kendi kendini zehirlemeye başlıyorsun. Konfor alanı olduğunu farkına varmayarak ya da farkına varıp orada kalmak isteyerek. Çünkü yeni bir şey yapmak her zaman daha tehlikeli, daha riskli geliyor. Anlıyorum, ben de öyleyim. Bir fikir aslında Kalipso. Çünkü şöyle düşünün. Odysseus ne yapacak? İyileşmiş bir kadın onu iyileştiriyor. Ona çok iyi bakıyor. Ona konfor alanı sağlıyor. Barış sağlıyor. Yemek sağlıyor. Barınak sağlıyor. Her şey sağlıyor. Ve şimdi sen bunları bu kadar zorluk çekmişsin eve gideceğim diye. Eve gidebilecek Odysseus olmak işte olay. Kalipso son vurgun. Onu orada bekletiyor olmasının sebebini de Kalipso şöyle diyor ya, hazır olmanı bekledim. Eve gitmeye hazır olmanı bekledim. Belki de gerçekten o an
7 yıl onu orada tutmasa, direkt eve gitmeye kalksa ölecek. Belki de sakinlik, o denizde küçücük tahtalarda duruşu, sabretmesi 7 yıl, sakinlikle düşünmesi, tekrar tekrar yaşadığı şeyleri bir unutup bir tekrar hatırlaması, bunların hepsi belki de karakterinin işte sabırı kazanmasına, sükuneti, biraz daha beklemeyi, aynı şey çıkıyor bunların hepsi. Dönüşünü sağlayan karakterindeki gelişmelerdi belki de. Calypso tek başına bir şey yapmadı. Calypso ona istediği şeyleri veriyor ve Odysseus da o istediği konfor alanı, şeyleri, unsurları, işte barınmayı, aşkı. Çünkü aşk da onun için bir konfor alanı. Çünkü Penelope'ye dönmeye çalışıyor aslında. Ev dediği Penelope. Calypso ona o aşkı da veriyor. İhtiyacı olan her şeyi ona veriyor. Ve bunlardan vazgeçmek zor bir şey. Gerçeğe ulaşmak için bile olsa. Ki gerçek çok daha can acıtıcı olacağını biliyorsun yani. Düşünsenize, hiç yaşanmayacaksınız. Hiç acı yok. Hiç zorluk yok. Sonsuza kadar yaşayacaksın. Yani kim bunu seçmem diyebilir ki? Direkt seçmem. Çok zor. Burada işte Odysseus'un amacı aslında ve öğrendiği şey şu. Sen eve ve konforlu alanına mı dönmek istiyorsun? Yoksa doğru gerçeğe mi dönmek istiyorsun? Odysseus hep eve dönmek istiyorum derken aslında konfor alanını kastediyordu bir noktada. Ve biz de öyle, insan olarak da bir şeyi ya istediğimizde biz başarılı olmak, en güzelini istiyoruz değil mi? En iyisini, en başarılısını, en mutlu olacağımız şeyi. Ama fake ve geçici bir şeyse ya da yapay bir şeyse o bizi ne kadar mutlu eder acaba? Ve Odysseus'un işte orada doğru gerçeği istemesi, onu seçmesi, işte karakterinin artık oturduğunun, eve dönebilecek Odysseus olduğunun göstergesi. Yani filmin en can alıcı cümlesi bence doğru yere dönmek. Doğru yere doğru şekilde dönmek. Doğru gerçeğe dönmek. Matt Damon'a parantez açalım. Matt Damon oyunculuğunu çok beğendim. Yani çok bağırarak, çağırarak değil, gerçekten mimikleriyle oynamış adam. Zaten Matt Damon sonuçta. Ya yorulmuş o insanı çok güzel göstermiş, oynamış. Homeros'un destanında daha kahramanken işte bu filmde daha insani bir Odysseus izliyoruz. Penelope'den bahsetmezsek olmaz. Penelope karakter olarak insanlarda okuduğumuzda çok daha bence arkada kalan bir karakterken buradaki Penelope'nin zekasını da stratejik oluşuşuna da hayran kaldım. Ben sevdim yani Penelope karakterini. Özellikle sinirlendiği ve savaş umurumda değil. Yani Telemachus sen barış istemiyor musun dediğinde, barış da umurumda değil, savaşta ben Odysseus'u istiyorum dediği sahnede Anne Hathaway'in oyunculuğunu da çok beğendim. O sahneyi tümünü de çok beğendim. Filmden çıktığımda en çok düşündüğüm karakterlerden biri de Penelope'ydi büyük ihtimalle. Ki garip bir şekilde film boyunca az gördüğümüz karakterlerden biri ama en duygusal olarak insanı sürükleyen karakter de Penelope'ydi. En çok hissettiğimiz karakter, en çok duygularını gördüğümüz karakterdi. Ya burada da bence değil, yani genelde baktığımızda da Penelope sadece sevdiğini bekleyen bir kadın değil. Sadece bekleyen kadın diye okumak büyük saygısızlık ve haksızlık olur bence. Beklemek onun yaptığı en basit şey. Aslında düzeni ayakta tutmaya çalışıyor. Bir evi korumaya çalışıyor. Bir krallığı devam ettirmeye çalışıyor. Oğlunu büyütmeye çalışıyor. İnsanları, talipleri oyalamaya çalışıyor. Özellikle dokuma metaforunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmeyenler için söyleyelim. Dokuma metaforu çok değerli. Penelope'nin gündüz dokuyup gece sökmesi, geciktirmek için, taliplerini geciktirmek için bulduğu bir çözüm. Ki çok basit gibi görünen ama o basit çözümlerin aslında ne gibi şeylere sebebiyet verdiğini gösteren bir olay. Her gece geleceği biraz daha erteliyor ve umudunu tekrar yaşartıyor. Penelope o kadar önemli bir karakter çünkü yani Odysseus'un bütün o yolculuğunun sebebi Penelope'ye ulaşmak. Ev dediği Penelope aslında ya. Ve sonunda sahnede konuştuklarında da ona geleceğim. O son sahnede aslında sesini duyduğu an Odysseus'un Odysseus olduğunu biliyor Penelope ve ona konuşurken, sohbet ederken, savaş hakkında, yolculuk hakkında sorular sorarken Odysseus'un çekinceleri de şu: beni böyle, yani ben bambaşka bir insanım. Önce bir konuşalım, sohbet edelim. Penelope beni bir... Ya sohbet edelim orada garip bir kelime olabilir ama anlatmak istediğim şu: beni bilsin, şu an dönüştüğüm insanı bilsin. Ve Penelope orada ağlayarak onu dinlediğinde zaten anladı yani. Anında anladı Odysseus olduğunu bence. Direkt zaten taliplerini çağırıp bunu bükene benim
kocam olacak demesi vesaire zaten onun göstergesi. Güzel sahneydi. Konuştukları, Odysseus'un ona yaşadıklarını anlatışı, Penelope'nin onu ağlayarak ve yani oradaymış gibi hissediyor. Çünkü Odysseus'un yaşadığı her şeyi yaşamışçasına hissediyor o anlatırken. Güzel sahneydi. Ve zaten ilk geldiğinde de kendisini göstermiyor, Odysseus söylemiyor ben Odysseus'um ki işte bu da işte öğrendiği sabrın ve yerinde ne yapmanın gerektiğini, aslında en başında da stratejist bir adam, zeki bir adam ama sabır dediğimiz şeyi öğrenmiş bir adam olduğunu görüyoruz ve sadece sabır da değil. Ev acaba benim için hazır mı? Yani acaba o ev hala benim evim mi? Onu yokluyor aslında. Karısıyla konuşup, oğluyla konuşup, kim olduğunu söylemeden onlarla konuşmasının sebebi acaba onlar benim için gerçekten onlar bana iyi gelecek mi, ben onlara iyi gelecek miyim? Aslında burada bunu görüyoruz. Tanıyacaklar mıdan çok beni kabul edecekler mi acaba? Çok acı ya. Çok acı. Çoğu yorumlara baktım, buluşma biraz kısaydı diyenler olmuş. Keşke, evet, ben biraz daha uzun olsun isterdim buluştukları ve bilmiyorum ama birlikte sahnelerinin daha fazla olduğunu sonunda gelinen noktada daha fazla isteyebilirdim belki. Ama bu da iyi, yani çok da gözüme batmadı açıkçası. Yani şeyi sevmedim. Odysseus yani vardır ya, ay Hollywood klasiği gibi geldi o bana. Öldü mü ölmedi mi? Odysseus'u göstermiyorlar. Biliyoruz abi, destan o kadar şey de değil yani. Bu kadar klasik bir şey yapma, anladın mı? O çok sinir bozucu. Biraz çok deyip biraz da bitirmem. Benim de denge. Hazır Telemachos demişken bu karakteri de küçük bir dokunalım. Önemli bir karakter. Önemli taşlarından biri filmin. En trajik karakterlerinden biri hatta ve ben çok duygulandım. O babasının hikayesini dinlerken ağlaması falan benim çok hoşuma gitti. İyi ki ağlattılar ya. Normalde böyle sahnelerde savaşçılar ağlatmıyorlardı falan ya. Ben çok sinir oluyordum. Oh dedim be. Oh ağla kız. Yani Odysseus en azından oğlunu tanıyor. Telemachos onu da, babasını tanımıyor bile. Yani bilmiyor, hatırlamıyor. Yani düşünsene, size sürekli baban dünyanın en büyük kahramanı diyorlar ama sonunun nerede olduğunu, neler yaşadığını, her şey muğlak yani. Hiçbir şey kesin değil. Yemişim kahramanlığı ya dersin. Keşke baba oğul sahneleri bir tık daha uzun olsaydı. Ben hep böyle diyeceğim. Keşke bir tık daha uzun olsaydı. Yani en azından tam karakter odaklı bir hikaye anlatacaksan sen bize. Evet, yolculuktan kesemezsin falan filan biliyorum ama o zaman karakter anlatacaksan da o zaman Telemachos ve Odysseus sahneleri de artsaydı. O bir karakter dönüşümü için en önemli sonuç sahnelerinden biri. Ve o olsaydı en azından diye düşündüm. Çünkü filmin en duygusal potansiyeli yüksek ilişki Telemachos ve Odysseus arasındaydı. Gelelim Zendaya'ya. Zendaya için bu arada genelde şunları çok duydum. Bu işte çok az Zendaya vardı. Az olmasına rağmen bu kadar reklamını yaptılar vesaire vesaire. Bu yüzden bu beklentiyle gittim. Benim bu beklentimden daha fazla Zendaya gördüm. Athena gördüm ki burada filmde zaten Athena'nın olayı, Calypso'nun da öyle. Charlize Theron oynuyor sonuçta. Penelope'nin de öyle. Telemachos'un da. Hepsi çok ünlü oyuncular zaten. Ama hepsi Odysseus'un zaten karakterine hizmet eden karakterler. Ve Athena da aslında bir karakterden çok bir sembolizma. Orada başından itibaren, Truva Savaşı'ndan itibaren, büstün başının kesilmesi anından itibaren yani Athena bilgeliği, vicdanı, bazen kader, bazen de iç sesi temsil ediyor. Bir karakterden çok bir sembolizm Athena. Ve dikkat ederseniz Athena'nın geldiği sahnelerin çoğunda Odysseus fiziksel bir savaşın içerisinde değil. Genelde ahlaki bir kararın içerisinde ya da durağan anların içerisinde Athena geliyor. O yüzden karakterin kullanımını ben sevdim ve yeterli buldum açıkçası. Daha fazla görünmesi karakteri bence yapaylaştırıp etkisini azaltırdı. Başta çok dışarıya doğru açılan bir hikaye varken filmin sonlarına doğru içe dönüş görüyoruz. O yüzden de The Odyssey zaten destan olarak bir macera olarak da ele alınabilir. Ki ben mitoloji çok izlemek istiyorum. Bir macera hikayesi olarak da izlemek çok isterdim. Ama Nolan'dan bunun çıkmayacağını biliyorduk. Yani öyle pazarlanmadı zaten. Öyle bir beklentim yoktu. O yüzden bir karakter odaklı hikaye izleyeceğimi bildiğim için mitolojinin daha az olacağını biliyordum zaten. O yüzden beni hayal kırıklığına uğratmadı. Hatta ben gerçekten temiz bir Odysseus hikayesi izledim yani. Ve bu koca hikayenin aslında gerçekten başında da, videonun başında da söylediğim olayı yetişkin olma. İnsan nasıl yetişkin olur? Çünkü gerçekten yaşla gelen bir şey değil bu aslında. Ve bunu görüyoruz. Benim cevabım buna şu olurdu. İşte bunun başarabilmekten dolayı değil. Tabii ki insanız. Bu yolculuk bence kimse başaramıyor. Bu bir yolculuk. Buna ulaşma yolculuğu yaşıyoruz hepimiz. İşte kendimizi kanıtlamaya
çabalamadığımızda, çünkü içinde bulunduğumuz durumlar her zaman olmamız gerektiğinden daha fazlasını istememiz gerektiğini söylüyor. İşte daha başarılı ol, daha zengin ol, daha görünür ol, ünlü ol, daha büyük, her zaman daha büyük olmamız bekleniyor ya da isteniliyor bizden. İşte Odyssey destanı bize bunun tam tersini öğretiyor. Hani belki de diyor ki mutluluk daha fazlasına sahip olmak değil, sonunda gerçekten ait olduğun yere dönebilmektir. Dönebilecek hale gelmektir belki de. Ben bilmiyorum, böyle dikte şeyleri sevmem ama Odysseus bunu dikte etmeden anlatan bir karakter. Onun bu hikayeyi seçmesini de anlıyorum. Çünkü bütün hikayeleri, gerçekten filmlerinin bütün hikayeleri. Bakın sayayım ama açmak istiyorum. Mesela atıyorum Memento. Geçmişini kaybetmiş bir adam. Prestige takıntıları yüzünden kendini kaybeden iki adam. The Dark Knight İnsanların sorumluluğunu sırtlanan bir adam. Inception suçluluğundan kaçamayan bir adam. Interstellar ailesine dönemeyen bir adam. Dunkirk hayatta kalmaya çalışan insanlar. Ve şimdi de The Odyssey. Gerçekten de ilk hikaye anlatırken dayandığı şeye dönmüş Nolan burada. Çünkü evine dönmeye çalışan bir adam. Yani bir insan yaptığı seçimlerin sonuçlarının ağırlığıyla ne kadar iyi baş edebilir? Hep bu soru var. Filmin temposuna geldiğimizde bir taraf diyor ki aşırı hızlıydı, bir taraf diyordu ki bazı yerler çok yavaştı. Ben öyle bakmadım hikayeye. Temposunu izlerken sıkılmadım açıkçası. Bir yol filmi olduğu için durup nefes alınacak yerlerin olması, daha yüksek tempolu yerlerin olması farklı farklı yerlerde bence iyi olmuş zaten. Olması gereken de buymuş gibi. Teknik kısımda ben yani en övebileceğim şey burada bu filmde. Ben uzun bir zamandır ilk defa bu kadar dokunulabilir bir blockbuster film izledim. Dokunulabilir. Yani her şeyi hissettiriyorlar sana. Yani gene geliyoruz IMAX 70 milimetreye. Bunun neden olduğunu filme gidince, IMAX 70'te izleyince fark ediyorsun. Ama bu ne kadar doğru işte. Dünyada 40 sinema var abi. Ya gemiler gerçekten ağır hissettiriyor. Rüzgar gerçekten varmış gibi hissettiriyor. O gemideki bütün rüzgarlı, yağmurlu sahnelerde sen de oradaymışsın gibi, anlatabiliyor muyum? Gerçekten teknik açıdan sana bunu hissettirmeye başarmış. İşte bunun sebebi o kadar büyük ekran ve seni içine çekebilecek bir ekranda izlettiriyor olması. Ya bu niye böyle anlamadım. Bu yani dünyanın 40 yerinde ama sadece var. Bak tekrar söyleyeceğim. Bunu o zaman herkese çekmedin sen abi. Müzikler beni böyle ne çok yükseltti ne çok düşürdü ama bence müzikler güzel bir kompakt oluşturmuş, güzel bir bütünlük oluşturmuş hikayeyle birlikte. İyi harmanlanmış yani. Her duyguyu zorla hissettirmeye çalışan müzikler yok. Öyle müzikler olurdu ya. Öyle müzikler yok. Gerçekten bir bütünlük sağlayacak müzikler var. Oyunculukların hepsini çok beğendim. Bence hepsi çok güzeldi. Yani negatif şeyleri de söyledim aslında video boyunca. İşte Penelope ve Telemachos'un olduğu duygusal sahneler daha fazla olsaydı daha mutlu olurdum. Mitolojik yaratıkların hikayesi daha detaylı anlatılsaydı ben daha mutlu olurdum. Ama bu da bir seçenek. O yüzden bir şey demiyorum. Daha derinleştirilmelerini isterdim mitolojik canavarların. Canavar demek istemiyorum. Mitolojik unsurların. Bu arada tanrılar hep konuşulan, gerçekliği olup olmadığı bilinmeyen sadece bir destekleyici unsur olarak kullanılmış. Yani gerçekliği var ama ya filmde tanrılar sadece işte dünyada ki o mitolojik unsurlar insanlara ulaşıyor. Ya mitolojik bir film değil bu. Gerçekten mitolojik unsurlarla desteklenmiş bir yol hikayesi. Tekrar söylüyorum. Bir karakter dönüşüm hikayesi. Şimdi gelelim, uzun bir video oldu farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. The Odyssey konuşuyoruz yani. 1000 Yıllık Destan'ın filmi. Pazarlama olarak bu film nasıl pazarlandı? Doğru pazarlandı mı? Doğru pazarlandı ya da doğru pazarlanmadı mı? Bunları konuşacağız. Ya bir sinema sever olarak tabii ki bu anlattığım alt metinler, sembolizmalar gözüyle de izledim ve aynı zamanda ben yani bir pazarlama üzerine yüksek lisans yaptığım için ve bütün üniversite eğitiminde bunun üzerine olduğu için kafam sürekli şeye gitti. Bunu bize nasıl anlattılar? Sosyal medyada nasıl pazarlandı? Nolan bunu nasıl anlattı? Biz nasıl izliyoruz? Peki bu Nolan bunu böyle sattı, bu doğru mu satıldı falan filan diye böyle şeyler yani düşünmeden edemedim. Ya filmi yeni Christopher Nolan filmi diye değil, IMAX 70 mm filmi diye satmaları
Filmi gittikten sonra ne kadar doğru olduğunu anladım. Çünkü önceden IMAX filmi diye satılan filmlerde sonradan izlediğimizde, internetten izlediğimizde ben çok da fazla farklı bir şey hissetmiyordum. Ama bu filmde ilk defa bunu hissettim. Dedim ki normal bir sinema ekranında bu aynı etkiyi vermeyebilir gerçekten. Bunu düşündüm yani. Bunu düşündürttü. Bunu düşündürtüyorsa demek ki doğru bir pazarlama stratejisi kurmuşlar. Çünkü insanlara filmi değil deneyimi satın aldırtmak aslında burada olay. Genel anlamda sinemada zaten böyle bir geçiş var. Hikayeden çok deneyim satmak. Genel şu anda sinemada böyle bir furya var. Da son 10 yıldır var diyebiliriz buna. İşte burada da bana ya evet doğru bir pazarlama kurulmuş ama bu ne kadar doğru? Yani etik olarak ne kadar doğru? Ürün değil deneyim satıyorsunuz ama bu filmi gerçekten yaşayabilmek için doğru şehirde, doğru ülkede, doğru şehirde, doğru sinemada, doğru salonda izlemen gerekiyor. Yani çok fazla parametre var. Çünkü sinema tarihinin en eski ve evrensel hikayelerinden birini anlatıyorsun. Ve pazarlamanın biraz fazla ulaşılabilir olmayan bir deneyim üzerine kurulu olması bana ironik geldi. Yani enteresan bir olay. Fragmanlar biraz daha büyük anlatırken film bir tık daha karakter dönüşümü. Bunu da zaten fragmanda gösterebilirler miydi bilmiyorum. Karakter dönüşümü dediğin şey işte o 2,5 saat boyunca oturup izlemen gereken bir şey. O yüzden daha aksiyon, daha olayları fragmana koyup aslında filme gittiğinde fark ettiğin şey bu bir olay aksiyon filminden çok bu gerçekten bir dönüşüm, yol hikayesi. Bunu fragmanda dediğim gibi veremezlerdi zaten diye düşünüyorum. Ya film benim etkilendiğim şey Odysseus'un değişimi evet, hikayenin ana teması Odysseus'un değişimi evet. Ama tekrar başta da söylediğim gibi IMAX 70 milimetrede çekerek aslında bu hikayeyi farklı bir yerden anlatmayı değil, bu hikayeyi hissettirmeye odaklanmış olan ve bunu hissettirmeye odaklanmış pazarlama ekipleri de. Yani bu sana bir deneyim satıyorlar. Git ve hani sen Odysseus'un yerinde ol ve o yolculuğu yaşa. Bunu istiyorlar senden. Çok fazla karakter dönüşüme odaklı. Evet ama senin o karakterin yerinde olmanı isteyerek bunu yapıyorlar. Senin bunu izleyip yorum yapıp buna farklı yorumlar getiren bir film de değil açıkçası. Yani bu hikayeye, bu destana farklı bakış açıları getiren bir film değil. Tamamen sana bir deneyim yaşatmak, baş karakteri sen yapmak. Bunu hedeflenmiş yani. Ya film, buradaki eleştirim şu olabilirdi. Universal bunu tamamen teknik bir yerden satmaya çalıştı. Ama o kadar evrensel, ortak bir hikaye ki bunu duygusal olarak da satmak mümkün. Yani Odysseus'un yerinde olacak şekilde insanları empati kurduracak şekilde satmak çok mümkün. Ve yani bütün hikayeler bunu anlattığı için de çok empati yapabildiğimiz bir karakter. Bunu buradan satmamayı seçmişler. Keşke hem IMAX hem teknik olarak satıp hem de duygusal olarak böyle bir pazarlamayı da seçmiş olsalardı. O zaman bence tek konuşulan şey IMAX ya da işte büyük ekran, küçük ekran en çok konuşulan şey o. Tek konuşulan şey o değil ama en çok konuşulan şey o. Ve böyle şeylerin sürdürülebilir olmadığını düşünenlerdenim ben. Yani IMAX ve deneyim çok konuşulabilir ama duygular daha fazla konuşulur. Daha uzun süre konuşulur. O yüzden de karakteri ve duyguları ön plana aldıkları bir pazarlama yapabilselerdi bence o bakış açısıyla filme gideceğimiz için duygular ve karakterler daha fazla konuşulur, daha sürdürülebilir ve daha uzun süre akılda kalıcı bir film olurdu gibime geliyor. Gene unutulmayacak bir film ama diğer türlü daha iyi olurdu gibime geliyor benim. Gibime geliyor ne ya? Bayağı uzun konuştum. Farkındayım. Videoyu beğendiyseniz yorum atıp, beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Derin Universe Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Videonun altına filmi hakkındaki bütün yorumlarınızı bekliyorum. Sorduğum soruların cevaplarını bekliyorum. Bu ekranla ilgili film, sinema kültürü hakkında sorduğum sorunun cevabını da bekliyorum. Yorumlarda konuşalım. Ben hepinizinkini okuyorum ve cevap yazmaya çalışıyorum. Orada konuşmak çok hoşuma gidiyor. Bu videoyu bile onun için çekiyor olabilirim. Genel olarak kanalda bütün videolardan çok videoların altına gelen yorumlar beni heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Hepinizi öpüyorum. Bye.